Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle mini bir baget çanta öreceğiz. Aslında çok da mini değil. İçerisine telefon, cüzdan, her şey sığabilir. Gerçekten çok güzel iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir model. Şöyle ince bir ipim var ama aşırı ince bir penye ip. Bir de çok aşırı incelip kalınlaşan bir penye ipim vardı. Ben ikisini değerlendirmek istedim. İkisini yan yana tutarak örüyorum. Bu şekilde bir çanta oluyor. Sizler de elinizde çok ince ipleriniz varsa veya bu şekilde çok fazla hatalı olan bir ipiniz varsa bu çantalardan örüp mutlaka değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi ben ipimi ayarlayacağım ve ikisini 2 kat yaparak öreceğim. Şöyle iplerimden biraz açarak ikisini birden tutuyorum ve 8 numara tığımı alıyorum. Hemen zincirimi çekeceğim. Toplamda 16 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. Sizler daha geniş olmasını istiyorsanız daha fazla zincir çekebilirsiniz veya daha küçük olmasını istiyorsanız da zincir sayınızı mutlaka küçültün. Ben ideal boyut olarak bunu tercih ettim. Yani 14'lü bir sık iğne oluşturacağım. Şöyle hızlıca 16 adet zincirimi çekiyorum şimdi. İlkini çektim. Yani bir düğümümü attım. Bunu da sayıyorum tabii ki zincir olarak. İkinciye attım. Ve bu şekilde baştan sayarak 16 adet zincirimizi hızlıca çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 zincir atlıyorum ve şu üçüncüye sık iğnemi batıyorum. Bu şekilde ipimi aldım. Hemen yanından devam edeceğim. Bakın burası bizim ilk köşemiz. Hemen yanındaki zincirin içerisine bir sık iğne daha batıyorum. Bu arada çok fazla sıkmıyorum sık iğnelerimi. Şöyle battım, tığımı çektim ve ikisinin içerisinden ipimi alıyorum. Sık iğne de bu şekilde arkadaşlar, biliyorsunuz daha önceki videolarımızda çokça kullandığımız bir örgü tekniği. Sık iğneler bu şekilde yapılıyor. Şimdi ben yine sıranın sonuna kadar bu şekilde 14 adet sık iğnelerimi batacağım ve son kısımda dönüşümü sağlayacağım. Şimdi sona doğru hızlıca sık iğnelerimi batarak bitireceğim arkadaşlar. Evet, son kısımdayım. Son kısma 3 tane sık iğnemi basıyorum ki oval bir tabanı elde edelim. Yani dönüş yapalım. Sıranın başına gelelim. Bir tane sık iğnemi battım. Aynı noktaya, aynı zincirin içerisine bir tane daha batıyorum. Ve son sık iğnemi de batıyorum. Dönüşü sağlamış oluyorum. Şu şekilde battım. Ve gördüğünüz gibi döndüm. Şimdi hemen sıradan gelen sık iğnenin dibinden sık iğnemi batacağım. Zaten batacağımız yerler burada belli arkadaşlar. Şöyle bakın, sık iğnenin dip noktasından batıyorum ve sık iğnemi örüyorum. Evet, bu şekilde dönüşü sağlamış oldum. Her sık iğnenin dibinden sık iğnelerimi batarak sıra başına kadar geleceğim ve daha sonra tekrardan uç kısımda ne yaptığımı size göstereceğim ve artık çantamızı oluşturmaya başlayacağız. Şimdi hızlıca sıranın başına doğru sık iğnelerimi batarak ilerliyorum. Evet, bakın son kısma geldim arkadaşlar. Benim ilk sık iğnem burasıydı. Bunun dip noktasına bir tane sık iğnemi batıyorum. Ve hemen aynı noktaya bir sık iğne daha batacağım. Bunu zaten üçüncü olarak sayacağım. Evet, yani son noktaya 2 tane sık iğnemi batarak burayı da üçlemiş oluyorum. Şimdi direkt üste geçiş yapacağız burada. Tabanımız sadece bu kadardı arkadaşlar. Daha kalın bir taban yaparsak baget çanta görünümünü vermeyecektir muhtemelen. Çok güzel durmayacaktır. O yüzden sadece bir sıra oval taban oluşturmanız yeterli. Şimdi şöyle sizlere hemen birleştirme kısmını göstereceğim. Bakın, ilk sık iğnenin tepe noktasından tığımı geçiriyorum.
buradaki boğumdan tığımı geçirdim ve direkt kaydırmamı yaptım. Şimdi ilk sırada sadece ilk sıraya mahsus bir zincir çekiyorum ve üste geçişi sağlamış oluyorum. Arkadaşlar bu noktada bakın, ilk birleştirdiğim noktadan değil de bir sonraki boğumun üst kısmından sık iğnemi batıyorum. Çünkü orası çok sıkışmış oluyor, küçük kalıyor. Oraya batmıyorum ben. Sondaki yeri değerlendiriyorum. Son kısımda size bunu anlatacağım zaten. Şimdi ben üst boğumlardan bu şekilde sık iğnelerimi tamamlıyorum. Köşelerde herhangi bir artırma yapmıyorum. Her üst boğuma bu şekilde bir adet sık iğne örerek sıranın sonuna kadar geleceğim. Şimdi hızlıca bu şekilde üste geçişi bakın şöyle sağlamış oldum. Son kısma kadar sık iğnemi batarak hızlıca ilerliyorum şimdi. Bakın şimdi son kısma geldim. Ne demek istediğimi size anlatacağım. Bakın şurada son boğumuma yine sık iğnemi batıyorum. Hemen yanındaki üst boğumdan sık iğnemi batıyorum. Bakın normalde buraya batmamamız gerekiyordu. Ama bu çantanın bu kısmında çok ayrıldığı için ben oraya da batıyorum. Bu şekilde yuvarlamış oluyorum köşe noktamı. O nedenle ilk dip noktasına batmamış oluyorum. Şimdi birleştirme yapmıyorum. Direkt ilk sık iğnemin tepe noktasından sık iğnemi batıyorum. Bu şekilde dönüşü sağlamış oldum. Şimdi sık iğnemi battım ve devam ediyorum. Eğer ki başlangıç noktanızı karıştıracak olursanız buraya bir belirteç veya tel toka takabilirsiniz. Ben çok fazla ördüğüm için bu çantaya artık aşina oldum arkadaşlar. Başlangıç yerimi asla karıştırmıyorum. Sizler karıştıracak olursanız mutlaka belirtin ki çantanız yamuk durmasın. Çünkü şu bitiş noktamızı bilmemiz gerekiyor mutlaka. Şimdi yine her sık iğnenin tepesinden sık iğnelerimi batarak ilerliyorum. Çantam tamamen bu şekilde sık iğnelerden oluşuyor. Her noktaya sık iğne batıyoruz. Toplamda 9-10 sıra kadar ilerliyoruz. İpinizin kalınlığına bağlı olarak bu şekilde baget görünümünü vermeye çalışıyoruz. Şimdi yine hızlıca sık iğnelerimi batıyorum ve çantamı bu şekilde uzatıyorum. Şimdi çantamızı hızlıca büyütelim. Bakın arkadaşlar, ideal boyuta getirdim. Toplamda 9 sıra ördüm. 10. sırayı örmeyeceğim çünkü bu şekilde uzunluk benim için yeterli. Bu şekilde bırakacağım. Son sıraları da size göstereceğim şimdi. Bu arada alt kısımda ben ipim çok kalınlaştığı için mor rengimi tek sırada ördüm. Diğer ipimi de arkada yürüttüm. Onu göstereceğim size. Şöyle bakın, burada da aynı işlemi yapacağım. İpimi arkada yürütüyorum. Ve mor ipimi tek başına alıyorum. Çünkü aşırı derecede kalınlaştı. Ve burada kesmiyorum ipimi. Yine değerlendiriyorum. Çünkü zaten alacalı bulacalı bir renk olduğu için çantamız bu şekilde yapabiliriz. Eğer sizin ipiniz de böyle çok fazla incelip kalınlaşıyorsa, kalınlaştığını hissettiğinizde bu şekilde diğer ince ipinizi arkada yürütün ve bunu tek başına örün. Rengi de öyle göze batmayacaktır. Zaten dediğim gibi çeşitli iki renkli olduğu için. Evet, şimdi burada ipimin inceldiğini hissediyorum. Bakın, geri söktüm ve bir boğum daha söküyorum. Yani sık iğnenin tepesinde kalıyorum ve iki ipimi birden alıyorum. Bu şekilde içerisinden geçiriyorum. Evet, şimdi yine iki renkle devam edeceğim. İpim herhangi bir şekilde içeride bozukluk yaratmıyor. İkili bir şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilerliyorum artık. Arkadaşlar bakın, son kısma geldim. Sonuncu sık iğnemi de battım ve birleştirme yapmıyorum şu an. Tığımı çıkarttım ipimden ve 3 tane köşede nokta sayıyorum kendime. Burada da 3 tane yer belirtiyorum. Yine dediğim gibi gözüme aşina olduğu için ben kendim ayarlayabiliyorum. Sizler eşit hizalarda 3 noktayı belirteçle belirtebilirsiniz. Direkt şimdi ben herhangi bir zincir çekmeden bu şekilde ipimi çıkarır çıkarmaz tekrar geriye dönüyorum ve 3 adet sık iğnemi batıyorum. Hemen bir zincirimi çekiyorum ve üst sıraya geçiyorum. Kulp kısmını da bu şekilde sürekli dönerek yapacağız arkadaşlar. Şu son noktaya kadar geleceğiz. Bakın,
Hemen dip noktasına sık iğnemi batıyorum. 1, 2 ve 3 tane sayıyorum. Bu noktada 2 sıra da örebilirsiniz ama 3'ten fazlası hoş durmuyor. Her ipte 3 sıra yeterli olacaktır. Bakın döndüm. Zincirimi çektim ve döndüm. Yine 3 tane sık iğnemi batıyorum. Arkadaşlar her çantada fark ediyor bu sayı ama ben yaklaşık 32-34 tane zincir çektim bu çantada. Kalınlığa göre değişecektir. Burada da yaklaşık olarak 36 sıra örmüştüm sanıyorum. Şimdi hızlıca sıra sonuna kadar üçlü sık iğnelerimi batarak ilerliyorum ben. Bakın arkadaşlar bitirdim. Bir zincirimi çekiyorum son sırada yine ve ipimi burada çekiyorum. İğneyle yapabilirsiniz ama ben tığ ile yaptım çünkü sık iğne görüntüsünü vermek istedim son kısımda. Şimdi ayarladığımız 3 noktaya düz bir şekilde gelecek şekilde kulpumuzu alıyoruz ve dıştan içeriye sık iğne görüntüsü vererek monte edeceğiz. Bakın tığımı her zaman içerideki boğumdan geçiriyorum. İpimi alıyorum ve çapraz bir şekilde dikiyorum. Nasıl? Şöyle çektim ve şimdi ipimi içeriden dışarıya getiriyorum. Bakın. Şöyle çektim, dışarı doğru getirdim ve bu sefer üst kısmı dışarıdan içeriye alacağım. Şöyle bir sonraki boğumdan yine tığımı içeriden batırıyorum. İpimi dışarıdan çekiyorum. Bu şekilde çektim. Yine ipim içeride kalıyor. Bakın. Yine çapraz bir şekilde şöyle dışarı getiriyorum ipimi. Tığımı içeri koyuyorum ve bir sonraki sıradan bu sefer yine dıştan ipimi alıyorum. Bu şekilde yaparsanız sık iğne görüntüsü elde etmiş olursunuz. Normal bir şekilde dikebilirsiniz ama en güzeli bu şekilde durdu. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi yine ipimi dışarı getiriyorum. Tığımı içeri alıyorum. Bir sonraki kısımdan ipimi içeriye alıyorum. Burada biraz sıkılaştırmamız gerekiyor. İpimizi çekeceğiz. Evet, bu şekilde çekerek dikmiş olacağız. Son kısmı da yapıyorum şimdi. Tığımı mutlaka içeriden alıyorum. Alt kısımdayım. Bakın çapraza getirdim. Tığımı içeriden boğumdan geçirdim ve ipimi burada alıyorum ve üst kısma dışarıdan yine alacağım. Evet, çektim. Yine tığımı içeriden üst kısımdan batırıyorum. Bakın şöyle. Evet, bu şekilde son dikişimi yapıyorum. Ve sonra bu ipimi çantada düğüm atarak çantanın içerisinde kaybedeceğim. Kulpta değil. Çünkü kulbumuzda herhangi bir düğüm vesaire olmasını istemiyoruz. Şimdi bunu çantama son dikiş yaptığım yerden alıyorum. Ve içeride düğümle saklıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Gerçekten 1 saat örebileceğiniz bir model bu. Hiçbir şekilde zorlamıyor. Hiçbir şekilde yoruculuğu yok. Mutlaka iplerinizi değerlendirmeniz gereken bir model. Şimdi ben hızlıca düğümlerimi atıp artık burada çantamı bitiriyorum. Ve çantamız hazır arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve çok kolay bir modeldi. Sizlere göstermek, anlatmak istedim yeni başlayanlar için. Hiçbir şekilde yormayacak, zorlamayacak bir model. Mutlaka yeni başlayanlar örmeli. Daha sonra ben içerisine çıt çıtımı dikeceğim arkadaşlar. Yine isterseniz fermuarda kullanabilirsiniz bu modelde. Gördüğünüz gibi iki çantam da bu şekilde hazır. Ben daha çok fazla renk ördüm. Çünkü elimde çok fazla ince iplerim vardı. İnce iplerimizi atmıyoruz, değerlendiriyoruz mutlaka. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.